Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle gördüğünüz gibi bu güzel sırt çantasını öreceğiz hep birlikte. Böyle yük çantası gibi de kullanabileceğiniz, buraya mat koyabileceğiniz, aksesuar olarak kullanabileceğiniz çok cici bir çanta öreceğiz. Bu çanta için ben yine amigurumi için kullandığımız koton iplerden kullandım. Böyle azar kalmış iplerim vardı. O renkleri değerlendirmek istedim. Yine örerken 2 milim kalınlığında bir tığ kullandım. İlmek belirleyici belki ihtiyacınız olabilir. Bir de buraya dik. Evet arkadaşlar, taban için kullanacağım rengi alıp zincir çekerek başlıyorum. Önce ipimi bağladım. Ondan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çekiyorum. Tabandan başlıyoruz ya bu çantalara. Bu kadar genişliğin yeterli olacağı düşüncesindeyim. O yüzden 11 tane zincir çekerek başlıyorum. Hemen yandaki zincirimin içerisine sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Yani toplamda 10 tane sık iğne yapacağım sıra sonuna kadar. Sonuncu sık iğneme geldim. Son sık iğnemin içerisine de zincirin içerisine bir sık iğne yaptım. Yine aynı zincirin içerisine 2 sık iğne yaptım. Yine aynı zincirin içerisine 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi 3 tane sık iğne yaptım ve döndüm. Döndükten sonra yine sıra sonuna kadar sık iğne yapacağım. Yine sıra sonunda da yine burada uyguladığım artırma işlemine benzer bir işlem uygulayacağım. Sırayla sık iğnemizi yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi son ilmeğimin içerisine artırma işlemi uygulayacağım. Zaten bir tane de dönmüştük, 10 olmuştu. Son sık iğnem içerisine 2 tane daha sık iğne yapıyorum. Sıra başına da yapmıştık ya artırma işlemi. Ondan dolayı böyle yaptık. Hemen karşıdaki ilmeği geçerek devam ediyorum. 1 2 sık iğne yapıyorum. Yine bu sıra sonuna kadar sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yine köşe ilmeğime geldim. Köşe ilmeğimin içerisine çift batıyorum. 10. Yine ondan sonraki sık iğnenin içerisine de yine çift batıyorum. Sonra devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğne ördüm. Yine köşeye geldim. Tabanın genişliğinin bu kadar yeteceğini düşündüğüm için şimdi aslında sıramı kapatıyorum. 10. Şunu da yapıp kaydırma yöntemiyle
örgümü kapattım. Taban genişliğime yeteri kadar ulaştığımı düşünüyorum. Bir tane de şöyle kaydırayım. Bir tane sıkılayıp ipimi keseceğim. Çünkü yukarı rengini başka tonlarda uygulayacağımız için tabanın bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Daha geniş bir taban isterseniz bir tur daha artırabilirsiniz. Şimdi diğer çantamın ana zeminine kullanacağım ipimi aldım. Şöyle sıkıladım. Kaldığım yerden yine BLO yöntemiyle, yani sık iğnenin arkada kalan ilmeğinden, bakın önde kalan ilmeği değil arkada kalan ilmeğinden tığımı geçiriyorum. Bunları da arkada örerken saklayacağım için. Şimdi bir tur örüyorum. Burası benim başlangıç noktam oluyor zaten. Artık. Bundan sonra da zaten artırma eksiltme işlemi uygulamayacağız. Yukarıya kadar. Yukarıya geldiğimizde ufak detayları var. Şimdi düz bir şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, turumuzu tamamladık. Şimdi başlangıç noktamızı kaybetmeyelim arkadaşlar. Onun için bir ilmek belirleyici bağlayalım. Şimdi 12 sıra boyunca düz bir şekilde örüyoruz. Hiç artırma eksiltme işlemi uygulamayacağız. Toplam 12 sıra boyunca düz bir şekilde yukarıya çıkacağız. Sık iğne örerek. ...12 sırayı tamamladıktan sonra tekrar görüşelim. Evet, 12 sıra boyunca örgümü tamamladım. Elimde toplam 13 tane sıram olmuş oldu. Ve çantamı kapatıyorum. Kapattıktan sonra ipimi kesiyorum. Kapak kısmını yapacağız. Sonra ceplerini yapıp çantamızı tamamlayacağız. Askılarını da keza aynı şekilde yapacağız. İpimi bir şöyle saklayayım. Gördüğünüz üzere elimizde şu an böyle bir şekil var. Şimdi çantamızın kapağını taban renginde kullandığımız renkle yapalım. Yine ipimizi alalım. Bura arkada kalsın. Çantamızın ön kısmı bura olsun. Arkada kalacağı için de karşılıklı birleştirelim çantamızı. 2, şu köşeden itibaren saymaya başlayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane ilmeğimiz var. 12 ilmeğimizi geçirelim. İpimi geçirdim. Sık iğne yaptım. İpimi geçirdim. Sık iğne yaptım. Sık iğneyi de gördüğünüz gibi BLO yöntemiyle birlikte alıyoruz arkadan. Arkadan alacak şekilde ipimizi 12 tane öreceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane ilmeğime geçtim. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Her yaptığım sık iğnenin içerisine yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Bir zincir çektiğim için yana batmıyorum. Sonraki sık iğneye batıyorum. Ya da direkt dibine batarak devam edelim. Kapanıyor gibi bir görüntü oluşmasın. Yarım trabzan yapıyorum.
sıra sonuna geldim. Yine aynı şekilde bir zincir çekip yine örgümü çeviriyorum. Yine aynı şekilde sıra sonuna kadar yarım trabzan yapıyorum. Evet, 2 sıramı tamamladım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu sefer ipimi alıp yarım trabzanımı yandakine değil bir sonraki yarım trabzana batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane oldu. Yine bir zincirimi çekip çeviriyorum. Yine ipimi alıyorum. Yandaki yarım trabzana değil bir sonraki trabzana batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bu yanlardan kayıyor gibi olan, yani azaltma işlemi, fiilen azaltma işlemi uyguladığımız yerlere batmıyoruz. Bakın şöyle hafif içe doğru gidiyor gibi görüntüler oluşacak artık. O yüzden oralara batmıyoruz. Bir zincir çekip çevirdim. Yandakine değil bir sonraki yarım trabzana battım. 1 2 3 4 5. Şimdi ölçüme bakıyorum, çantamın ölçüsüne. Yeterli ölçüye gelmiş. Şöyle bir şey koyacağız. Şimdi azaltma işlemi yapmayayım. 2 sıra bu şekilde örüyorum. Yani 5 tane yarım trabzan örüyorum 2 sıra. Aldım, bu sefer yana batıyorum. 1 2 3 4 5. Gördüğünüz gibi 5 tane yaptım. Yine bir zincir çekiyorum, çeviriyorum. Hemen yine 5 tane yarım trabzan yapıyorum. 2 3 4 5. Evet, tamamladım. Şurası biraz havada kalacak çünkü oraya başka bir şey yapacağız. Şimdi örgümü bir düzelteyim. Şu şekilde çantamın son şekline bakayım. Kaydırma işlemiyle bu yanları düzeltelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İpimi aldım, kaydırdım. Rastgele kaydırabilirsiniz. Önemli olan düzgün görünsün. Tersten yapıyoruz ama olsun, sıkıntı değil. Düzden görünmesi için de örgümüzü çevirmemiz gerekecek. Şöyle yapalım. Yaptık. Örgümüzü çevirdik. Şu şekilde çevirdik. Şimdi buraya kaydırma yapalım. 1 2 3. Şöyle yapıyoruz kaydırmayı da. 4. Rastgele, benim sayılarımla sizin sayılarınız tutmayabilir ama burada güzel görünsün diye kaydırma işlemi uyguluyorum. Esasen yaptığım şey bu. Bulduğum boşluklara batıyorum. Kaydırarak aşağı doğru devam edeceğim. Şu görüntüyü sağlayabilmek için. Evet. Son tarafa geldim. Bakın turuncudaki son yere batıyorum. Bir tane de sıkılıyorum. İpimi keseceğim. Kestim. Yine aynı kaydırma işlemini bu sefer bu taraftan yapayım. Yönleri aynı olsun diye. İpimi de bağlayayım. İpimi bağladım. Şuradan kaydırarak bu sefer yukarı doğru çıkıyorum. Yine sayıların bir önemi yok. Bulduğunuz boşluklara güzel görünsün diye yapıyoruz bu işlemi. Tam kenarlardan almaya gayret edelim. Evet, sıra sonuna geldim. Sıra sonunda da bağlayıp yine bu
bu şekilde sıkılayıp ipimi kesiyorum. Artık ilmek belirleyicimi de çıkarabilirim. Gördüğünüz üzere şöyle çantamı düzelteyim. Görüntüsü. Böyle duracak. Düğmemizi bu kısma dikeceğiz. Daha küçük bir düğme kullanacağım ama daha sonra. Şimdi çantamızın bu kısmı hazır. Yük çantası gibi bir çanta yaptığımız için burada böyle bir parça mat gibi bir malzememiz görünüyor, duracak aslında. Ondan dolayı tığımızı bu şekilde koyup iğne ile burayı sabitleyelim ki ceplerimizi ona göre yapalım. Ortalayarak yapacağız çünkü. O yüzden ben bir iğne yardımıyla tahmini olarak burayı iğneliyorum. Bu incelikte bir mat koyduğumu düşünüyorum çünkü buraya. İğneledikten sonra çantamın ceplerini ona göre yapacağım. Evet, çantamızın cebi içinde kullanacağımız ipi yine aldık. İlmeğimizi bağlıyoruz. 5 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5. 5 sık iğne yaptım. Hemen yana batıp sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4. Bir zincir çekip çeviriyorum. Hemen yana sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Son turum bu. 3 sıra öreceğiz zaten bunu. Çok fazla genişliği olmasın diye. Bakıyorum. Bakın şöyle ortalayacağız. Son sıradan boşluk bırakacağız. Sağdan da bir tur boşluk bırakacağız. Ve 3 sık iğneye denk gelecek şekilde örgümüzü yapmış olacağız. Ve 3 sık iğneye denk gelmişiz. Tamamdır. İpimizi kaydırıp şu şekilde biraz uzun keselim. Dikmek için kullanacağız çünkü. Yaptık. Bundan 2 tane yapıyoruz. İki tane çanta cebi yapıyoruz. Tamamdır. Şimdi çantamızın kulplarını da yapalım. Ondan sonra çantamızı birleştirelim. Evet, şimdi askısını örelim. Yine zemin için kullandığım iple askısını öreceğim. İsterseniz sadece zincir de çekebilirsiniz uzunlukta. Zincir çekmiyorsanız, yani çekseniz de eğer daha farklı bir kulp yapmak isterseniz de dediğim gibi kaydırarak veya yarım trabzan yaparak da şekil oluşturabilirsiniz. İstediğiniz uzunlukta zincir çekebilirsiniz. Aslında ördüğünüz oyuncakların büyüklüğüne göre o ölçüyü ayarlayarak yapabilirsiniz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Şimdi 30 zincir çektik. Şöyle bir tutalım. Tuttum. Şöyle de tuttum. Uzunluğunu göz kararı ayarlıyorum aslında. 30 yeterli gibi duruyor bence.
Çünkü tuttuğumda askıyı şu şekilde olacak. 30 yeterli gibi duruyor. Sadece zincir kullanacaksınız ama örecekseniz tabii ki biraz daha uzun bırakabilirsiniz. 35 yapalım. 2, 3, 4, 5. 35 yaptım. Şimdi isterseniz yarım trabzan yapabilirsiniz. Şu şekilde gidebilirsiniz. İsterseniz de böyle bırakabilirsiniz. Ben aslında şöyle tek kulp yapıp aşağı 2 yapacağız ya. 35 çektik. Bir 35 tane daha çekelim. Bunu yukarıda dikerken şöyle ikili dikeriz. Aşağıları ayrı ayrı 2. Bu ortayı da tek dikme şu şekilde. Çantamızın askısının görüntüsü daha iyi olur. O yüzden bunu 70'e tamamlayalım. 35, 36, 37, 38. Evet, 70 zincir uzunluğunda çektim. Bunu ikiye katlayacağım. İkiye katladıktan sonra önce buraya dikeceğim. Kolları da ayrı ayrı dikeceğim. O yüzden ipimi biraz uzun kesiyorum. Ve kollarımı ona göre dikiyorum. Evet arkadaşlar, iki cebinde dikme işlemlerini tamamladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde hizaladım ben. Hizaladıktan sonra karşılıklı diktim. Aralarda 1, 2, 3 sık iğne boşluk bıraktım. Böyle yanlardaki mesafelere de dikkat ederek bu şekilde ördüm. Sonra askımı ekleyeceğim. Çantamın kulpunu ekleyip dikeceğim. Ondan sonra çantamız hazır olacak. Evet, kulpunun dikiş işlemlerini tamamladım. Bakın, ikisini ayrı karşılıklı eşit olacak şekilde diktim. Diktikten sonra ipimle bu ortayı sadece bir zincirin içinden geçerek sabitledim. Çantamın askısının duruşu bu şekilde. Biraz uzun oldu ama takılacağı için şöyle sırta dengeleyecektir diye düşünüyorum, şu şekilde duracağı için. Evet, şimdi buraya da bir düğme dikeceğiz. Düğmeye de bir bağlama noktası dikeceğiz. Evet, düğmemi diktim, bakın, ortalayarak. Buradan da aynı noktadan iğne ile birlikte ipimi geçip arkadan içeriden sabitledim. İçeriden sabitledikten sonra burada istediğim uzunluğa ulaşacak şekilde çantanın ipini buraya koydum. Yani şöyle açıp kapatıyoruz burada. Açıyoruz. Daha tırtıklı bir düğme olursa kayma ihtimalini daha aza indirmiş olursunuz. Benimkinde biraz kayma yapabiliyor. Gördüğünüz üzere kolları da birleştirdik çantamızın. Kapağını da böyle, isterseniz buraya mat gibi bir şeyler de koyabilirsiniz. Şöyle görüntüsü güzel oluyor öyle koyduğunuz zaman. Ya da normal bebeklerinizde veya oyuncaklarınızda aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Son hali çantamızın böyle yukarıdan görünüşü, askıları yandan. Bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Çok güzel, çok cici bir çanta oldu. Umarım sizler için de keyifli bir örgü süreci olmuştur. Ve beğenmişsinizdir tarifi. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olup bana destek olmayı unutmayın. İstediğiniz tarifler veya videolar olursa yorum kısımlarına bırakabilirsiniz. Ben onları da gözeterek yeni videolar hazırlayabilirim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.